Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel yumuşacık rafyadan bir torba çanta yapacağız. Bu sefer torba çantamız yumuşak formda ve daha ince bir tabanla yapılmış bir çanta. Öncelikle sesim için çok özür diliyorum. Uzun zamandır bekliyorum video çekebilmek için ama bir haftayı geçmesine rağmen hastalığım hala geçmedi. Artık mecbur kaldım. Çünkü videolarım birikti. Mecburen artık bu sesime ne yazık ki katlanmak durumunda kalacaksınız. Gerçekten o kadar güzel bir çanta oldu ki. Örnek tamamen bana ait. Yani kendim çıkarttım bu örneği. Klasik bildiğimiz, hatırlarsanız daha önce de çantalarda kullandığımız bir örnekti bu ama bu sefer farklı gidiyor. Fark ettiyseniz şöyle çarpı şeklinde gidiyor örneklerimiz. Hemen şöyle göstereyim detaylarını. Yine klasik sap git gel sık iğneden düz bir sap çalıştık. Çünkü örnek yeterince hareketli olduğu için bir daha ekstradan sapta hareketli olsun istemedim. Ölçülerin tüm detaylarını vereceğim. Bakın bu sefer püskül kullanmadım. Onun yerine şöyle uçlarına küçük damla modeli çalıştım. Açalım şimdi çantamızın içine bakalım. Şöyle içine küçük bir yastık koymuştum. Yine her zamanki gibi şöyle göstereyim. Cepleri, astarı yine tertemiz. Bakın hiçbir şekilde dikiş izi olmadan çalışıldı. Renk olarak toprak rengi bir astar kullandım. Dak kumaş kullandım. Aynı çok yakın tonlarda. Bakın içinde de çok dikkat çekici bir şekilde gözükmüyor. Gayet son derece güzel, kullanışlı oldu. Taban detaylarını videoya başlayınca vereceğim. Sadece şu bitmiş son halini yine de önden sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle en olarak 37 santim enimiz var. Tabana kadar da, hatta 30,5 bile olmuş, 30 santim diyelim, 30 santimlikte boyumuz var tabana kadar, taban hariç tabii ki de. Yani o kadar böyle yumuşacık bir çanta oldu ki bu sefer büzmelerini biraz daha farklı çalıştım. Böyle dağınık büzgü yaptık bu sefer. Daha salaş bir çanta olduğu için, kalıplı olmadığı için. Tüm detayları bu videoda bulabilirsiniz. Yumuşak yerli rafya kullandım. 3,5 milim tığ ile ördüm bu çantamı diyorum. Hazırsanız hemen yapılışına başlayalım. Şöyle dikdörtgen tabanımı hazırladım. 38 tane şöyle zincir, bir tane de yükseklik için 39 zincirle başladım. Kaç sıra ördüm? 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördüm. Yumuşak yerli rafya kullandım. 3,5 milim tığ kullanıyorum bu çantayı örerken. Şöyle göstereyim, bakın ben sizin için bıraktım burada. Şöyle geldik tam köşe kısmına. Şu köşelerde biliyorsunuz üçlülerimiz vardı. Bu üçlünün göbeğindekine de battık ve artık burada ilmeğimi çıkartıyorum. Oraya bir tane sık iğnemi yapmış oldum böylece. Şimdi aldım. Her zamanki gibi inelim artık. Her zamanki gibi iğneme taktım. Burada bir sonrakine giriyorum. Ve yine içinden geçirerek bu şekilde köşeyi dönmüş oldum. Hemen arkaya çeviriyorum. Şöyle bir şurada bunu sıkılaştırıyorum. Sonrasında artık yataydan her zamanki gibi sık iğnelerin içinden gizleyeceğim. Hamur gibi yumuşak bir ip var elimde. O kadar yumuşak ki tığda kaymıyor bile, yani düşünün artık ne kadar yumuşak olduğunu. Hemen ölçülerini de hemen size söylemek istiyorum.
Şöyle. Bakın görüyorsunuz 31,5. En olarak da 9,5. 31,5, 9,5'luk bir tabanımız var. Dediğim gibi birazcık tabii örnek çıkartmaya çalışırken bakın baya bir sök boz yaptım. Dilerseniz yapmaya başlayalım. Öncesinde son olarak biliyorsunuz Instagram'da da aynı isimle Aryalara Tasarım ismiyle karşınızdayım. Oradan da takip eder, sorularınızı, resimli dönüşlerinizi, ördüğünüz çantalarınızı benimle paylaşabilirsiniz diyorum. Ve her zamanki gibi tam kenar ortadan başlayacağım örneğimi koymaya. Evet, şu şekilde başlayacağım örneğimi koymaya. Direkt örnekle başlıyorum. Sıkılaştırdım. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. İpimi arttım. 1, 2, 3 tane boşluk bırakıyorum ve dördüncüsüne fıstık yaparak başlıyorum. Fıstıklarımı 3 seferde üçlü yani trabzanları üçlü olacak şekilde yapıyoruz. Sonuncusunu tığda bırakıyoruz şu şekilde. İpimi arttım. Aynı yere bir daha girdim. 1, 2. Bakın yine bıraktım. Yine arttım. Aynı yere bir daha girdim. 1, 2. Artık tığımın üstünde 4 tane var. Dördünü birden topluyorum. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. İpimi arttım. Hemen yanındaki sık iğnenin içine giriyorum. Yine 1, 2. Tığımda bıraktım. İpimi arttım. Aynı yere bir daha giriyorum. 1, 2. Yine ipimi arttım. Aynı yere tekrar girdim. 1, 2. Dördünü birden topladım. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Yani şöyle baktığınız zaman şurada yapmış olduğumuz bakın 3 zincir, şu aralarda 5 zincir. Evet, yine 3 zincirimizi çekmiştik ya. Şu köşelere geldiğimizde bu zincir sayılarını birazcık arttıralım ki köşemiz rahatlasın. Ama göz sayımızı değiştirmeyeceğiz. Yani arttırma yapmayacağız. Sadece şu zincirlerle rahatlatacağız. 1, 2, 3 boşluk, dördüncüsüne girdim. Sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sık iğne daha yapıyorum. Aynı yere. Aynı yere derken yani yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Dördüncüsüne giriyorum. 1, 2. İpimi arttım. Bakın bunu tek çıkartıyorum. Bunu ikili çıkartıyorum. Yine ipimi arttım. Hepsi aynı deliğin içine. 1, 2. Dördünü bir topladım. Nasıl ışık daha verimli olacak? 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim araya. İpimi yine arttım. Hemen yan tarafına giriyorum. Bakın yanındaki sık iğnenin tepesine. 1, 2, bir daha arttım. Girdim aynı deliğe. 1, 2. Hepsini bir çıkarttım. Bakın tığımın üstünde 4 tane var. Dördünü birden topluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 boşluk bırakıp dördüncüsüne sık iğnemi yapıyorum. Bir yanına bir tane daha yapıyorum. Evet, şimdi geldik artık sıra sonuna. Ne yaptık bir hatırlayalım. 3 zincir çekmiştik. 3 sıra boşluk bıraktık. Birinci fıstığımızı koyduk. Araya 5 zincir çektik. İkinci fıstığımızı koyduk. Şu köşelerde 3 değil 4 zincir çektim.
göz sayısını değiştirmedim. Yani 1, 2, 3 boşluğumu yine bıraktım. Sadece hafif köşeyi rahatlatmak için ne yaptım? 3 yerine 4 zincir çektim. Bir kereye mahsus bu köşede. Yine bir kereye mahsus bu köşede. Yine bir kereye mahsus diğer iki köşede de. Yani 3 yerine 4'er zincir çekerekten tek tarafa sadece köşeye denk gelen tarafa bu şekilde rahatlatmış oldum. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde burası bizim hatırlarsanız ilk başladığımız yer. Şimdi bunun içine artık yanına da ikincisini yaptım. Bakın tam tamına geldi. Gördünüz. Sadece şurada 3 yerine 2 boşluk denk gelmiş oldu. O kadar önemli değil. Şimdi geldik şu İlk yaptığımız sık iğnenin içine şöyle giriyorum. Bir ilmek kaydırmayla girdim. Şimdi buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve fıstık yaparak başlıyorum tekrardan. Bu sefer fıstıklarımızı sık iğnelerimizin içine yapıyoruz. Bakın şöyle. Aynı yere bir daha girdim. 1, 2. Böylece üçünü bir topluyorum. İlk fıstığımı bu şekilde buraya yapmış oldum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip geliyorum şu iki fıstığın arasına. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani bir sonraki sırada fıstıklarımı koyacağım yere bu şekilde hazırlamış oluyorum. Örnekteki mantık evet böyle gidecek. Sık iğnelerin üzerine hep fıstık koyarak ilerleyeceğiz. 2, 3 tane zincirimi çektim. Arttım. Şimdi geliyorum. Bakın yaptığım bir önceki sık iğnelerim burada. Hemen bunun tepesine geliyorum. 1, 2 uzattım. 2 yine arttım ipimi. Üçüncü fıstığı 1, 2 dördünü bir topladım. 1, 2, 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın yine iki fıstığın arasına geldim. Hemen yanındaki sık iğnenin içine 1, 2 arttım. 1, 2 arttım. 1, 2 dördünü bir topladım. 1, 2, 3 zincir çekip hemen iki fıstığın arasına bakın geliyorum. Buraya 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bu sefer sık iğnelerin üzerine fıstıkları koydum. Fıstıkların arasına sık iğne koydum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Sırada ne var? Görüyorsunuz. 2 tane sık iğne var. Sık iğnenin üzerine fıstık. Sonra geleceğim. Fıstığın tepesine sık iğne. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Unutmayalım, karıştırmayalım. Zincirler karışabiliyor. Dikkat edin. 2 fıstığın arasına 5, aralara hep 3 zincir çekeceğiz bu örnekte. Ben deneme aşamasında şöyle bir 3-4 sıra ördüm. Yukarı çıkınca gerçekten çok güzel oluyor. Kağıt iple de çalışabilirsiniz. Yine kağıt ipe de çok yakışacak bir örnek. Aynı şekilde makrome ile çalışabilirsiniz. Makromeye de çok yakışacaktır diye düşünüyorum. Gece çekimi ne olur kusura bakmayın. Renkler bir gidiyor bir geliyor. Netlik bir gidiyor bir geliyor. Çalıştığım için ne yazık ki böyle zamanlara kalıyorum. Şöyle bakın gerçekten çok güzel bir örnek olacak. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Bakın fıstık sık iğne, fıstık sık iğne, çukurlara fıstık, tümseklere sık iğne yaparaktan bu sıraya da dolaşıp gelelim. Bir üst sıraya nasıl çıkacağız tekrardan göstereceğim. Evet geldim. Şimdi bakın. Şu hatırlarsanız ilkine fıstığımızı yapmıştık. Diğer yanındakine şimdi yapacağız. Dönüp geldik oraya. Yine aynı şekilde
Dördünü birden şimdi çektim. Arada 5 tane vardı biliyorsunuz. 4 tane çekiyorum. Bir tane de ilmek kaydırma yapacağım için o da zincir yerine geçmiş oluyor. Şimdi buraya geldik. Burada artık ne yapmamız lazım? Bizim ya bunun ortasında olmamız lazımdı ya da bunun tepesinde olmamız lazım. O yüzden ne yapacağız? İlmek kaydırarak gideceğiz buraya kadar. Zincirin içine giriyorum, ilmek kaydırıyorum. Zincirin içine giriyorum, ilmek kaydırıyorum. Zincirin içine giriyorum, ilmek kaydırıyorum. Bakın 3 tane zincirin üstüne, bir tane de sık iğnenin tepesine ilmek kaydırıyorum. Tekrar yapayım şunu. Böylece kendimi ne yaptım? Bakın buradan tekrardan bunun tepesine atmış oldum. Yani sık iğnenin tepesine. Şimdi ne yapıyorduk? Sık iğnelerin tepesi bizim fıstıklarımızı yaptığımız yerde. O zaman 3 zincirimi çektim. İpimi arttım. Aynı yere tekrardan giriyorum. 2 seferde çıkarttım. Yine 1, 2, 3 tane var. Üçünü bir çektim. İlk zincir olduğu için ne oluyordu? Tığımızda 3 tane oluyordu ilk etapta. 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. İpimi arttım. Yanındaki ikinci sık iğnenin, bakın ikinci sık iğnenin tepesine giriyorum. Girdim. 1, 2, bir daha giriyorum. 1, 2. Tığımın üstünde 4 tane var. Dördünü birden topladım. Yine 3 zincir çekip nereye gidiyorum? Bakın tepeye. Ne yapıyorduk? Hep fıstıkların arasındaki zincirlerin üzerine 2 tane sık iğnemizi yapıyorduk. Artık yine 3 zincirimizi çekiyoruz. Tekrardan burada bakın sık iğnelerin tepesine geldik. Fıstıklarla devam ediyoruz. Yine aynı yönteme geçmiş olduk. Yani sık iğnelerin üzerine fıstık, fıstıkların arasına sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Dediğim gibi unutmayın, fıstıkların arasında 5 tane zincir var. 3, 4, 5 tane. Diğerlerinin arasında 3'er tane zincir var. Bakın artık kıvrılmaya başladı. Şöyle. Çok ideal bir büyüklük olacak. Çok güzel bir büyüklüğü de olacak. Gerçekten çok şık bir kol çantası bizi bekliyor. Bakın hafiften örnek kendini belli etmeye başladı. Dediğim gibi şöyle gidiyor yani. Bu sırada burada fıstık varsa ikinci sırada burada fıstık var. Şimdi mesela 3. sıraya geçtik. Sık iğnelerin tepesine burada fıstık olacak. Sonra bunun tepesine fıstık olacak. O şekilde böyle kademeli bir şekilde gidiyor. Güzel bir örnek olacak. Hem zevkli hem çabuk yürüyecek, kolay ilerleyecek bir örnek. Dediğim gibi hem makrome ile hem kağıt iple hepsiyle çok güzel olacak. Aynen bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldiğimizde tekrardan yukarı nasıl çıkacağız bu sefer tekrar bir göstereyim. Ondan sonra istediğimiz boya gelene kadar bu şekilde örüp gideceğiz. Evet, şimdi geldik. Bakın yine sona. Burada fıstıklara bağlanmam lazım. Ne yapıyorum? Fıstığın tepesine bir kere ilmek kaydırma ile bir giriyorum. Sonrasında ne yapmam lazım? Bu sefer bunun ortasına sık iğne ile başlayacağım. Yani eğer ki fıstıkta kalırsa hep bu ortalara gelmeye çalışıyoruz. Ya bu ortaya geleceğiz ya da biraz önce yapmış olduğumuz gibi şöyle hatırlarsanız ilmek kaydırmayla gelmiştik.
sık iğnenin üzerine fıstıkla başlamıştık. Yani ya sık iğneyle ya fıstıkla başlayacağız her seferinde. O yüzden ne yapıyorum? Şimdi ilmek kaydırmayla yine ilerleyeceğim. Ortaya gelene kadar şöyle bir zincirlerin içine giriyorum. Her zamanki gibi rafya olduğu için biraz 2, üçüncünün içine de giriyorum ve direkt buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanına girdim. Pardon, şurada içine girdikten sonra kafam karıştı. İçine giriyorum zincirin. O şekilde sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrardan bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi artık her zamanki yönteme geçtik. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Geliyorum nereye? Bakın sırada ne var? Sık iğneler var. O zaman sık iğnelerin tepesine fıstık yaparak başlıyorum. Örnek anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi sıra sonunda bir sefer fıstıkta, bir sefer sık iğnede kalmanız gerekiyor. İlmek kaydırmayla doğru yere ulaşana kadar ilerleyin. Bu sayede düzgün bir şekilde üst sıraya çıkmış olacaksınız. Hemen şu fıstığı da tamamlayalım. Bakın araya 5 tane zincir çekmiştim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Nereye? Şimdi fıstıkların tepesine. Buraya 2 tane sık iğnemi yaptım. Evet, görüyorsunuz artık belli olmaya başladı bayağı. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten çok hoş oluyor. Böyle zikzaklı bir şekilde laleler oluşmuş oluyor. Yani yan yana oluşmuyor. Hem zevkli, hem kolay, hem gösterişli bir örnek hazırlıyoruz. Şöyle koyarsam daha net anlaşılacak beyazda diye düşünüyorum. Bakın. Kağıt iple yaptığınızda daha dik bir form elde edersiniz. Daha sert olduğu için kağıt ip. Bunda ilk etapta tabii ki de yumuşak olduğundan şöyle bir örnekleri belirgin olsun diye bakın şöyle bir asılmak durumunda kalıyorum. Ama gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum mutlaka. Hem zevkli hem kolay üreteceğiniz hem de çok şık bir model olacak. Dediğim gibi istediğim yüksekliğe gelene kadar aynı stille örmeye devam ediyorum. Evet, geldik şimdi artık son sıraya. Şöyle üst üste gelecek şekilde 10 taneyi ördükten sonra artık başlıyorum son örnek sıramı yapmaya. Artık burada biraz farklılıklar yapacağız. O da ağız kısmına geldiğimiz için artık bunun üzerine sık iğne dolaşacağımız için birazcık değişikliğe gideceğiz. Şimdi en son 3 zincirimi çekmiştim. Geldim ilk başlangıç yerindeyim. Direkt 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum her zamanki gibi. 2 tane sık iğnemin üzerine biliyorsunuz fıstıklarımızı koyuyorduk. 1, 2 arttım. 1, 2 yine arttım ipimi. 1, 2 hepsini bir topladım. Evet, fıstığımı yaptım. Burada biliyorsunuz 5 tane zincir çekiyorduk. Onun yerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Arttım. Diğer fıstığımı yapmaya başlıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincirimi çektim. Gittim. Bu sefer biliyorsunuz her zamanki gibi 2 sık iğne ile devam ediyorum.
Bu şekilde hani şurada şu uzun bombelerimiz vardı biliyorsunuz. Artık bunları bu şekilde daraltmış olduk. Ağız kısmını düz bir şekilde oluşturabilmek için yapıyoruz bunu. Bu şekilde devam edelim. Aynen hiçbir fark yok. Sadece dediğim gibi 5 zincir çektiğimiz yerlere son sırada 3 zincir çekiyoruz. Hemen sıra sonuna kadar geliyorum. Yani başladığım yer buraya kadar geliyorum. Geldikten sonra artık üzerine sık iğne ile devam edeceğiz. Evet, geldik artık sıra sonuna. İlmek kaydırmayla buraya bağladım. Bakın yalnız 2 zincir çekip ilmek kaydırma yaptım. Çünkü ilmek kaydırma biliyorsunuz zaten bir zincir yerine geçmiş oluyor. Hemen yukarıya doğru bir tane zincir çektim. Yanındakine geçiyorum. Bakın aynı yere bir daha yapmıyorum. Yanındakine geçiyorum. 3 tane zincir vardı aralarda. 3 zincir olan ara boşluğa yine 3 tane zincirimi, pardon 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi geldik fıstığa. Fıstığın üstüne bir tane sık iğne yapıyorum. Arada 3 tane vardı ya, buraya 2 tane yapıyorum. Yine fıstığın üstüne bir tane yapıyorum. 3 boşluğumuz var arada. 3 boşluğun üzerine yine 3 tane sık iğne. Geldik. 2 sık iğnemiz vardı. Yine üzerine 2 sık iğne. Yine bakın ara boşluktayız. 3 zincir var. O zaman 3 tane sık iğne. Sık iğnelerimizi gevşek yapmayın. Ağzı genişlemesin çantamızın. Bakın iki fıstığın arasındaki 3 zincir olan yere sadece 2 tane sık iğne yapıyorum. Burası önemli. Her yerde zincir sayısı kadar ama sadece iki fıstığın arasına 2 tane sık iğne yapıyorum. Fıstıkların üzerini yapmayı unutmuyorum. Bakın ara boşluktayız. Yine buraya 3 tane yapacağım. Şöyle çantamızın ağzını düz bir forma getirmiş olduk bu şekilde. Herhangi bir şekilde bakın, sık iğne genişliğiniz eğer sizin fazlaysa, eğer ki marullanma yaptıysa 3 battığınız yerlere 2 batarak ya da bir 2 bir 3 gibi yaparaktan, ona göre artık sizin kaç göz eksiltmeniz kurtarıyorsa ona göre sık iğne sayınızı belirleyebilirsiniz. Hemen sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet, geldik artık sıra sonuna. Bakın hiç marullanma yapmadı. Benim sık iğne genişliğim için bu verdiğim, dediğim gibi bana çok iyi geldi. Şu aralara koyduklarım sayılar falan. Siz yine bakın, bundan sıkı yapacağınızı pek düşünmüyorum. Ama eliniz daha dediğim gibi daha gevşekse şu üçlülerde ara ara ikili sık iğneler koyarak ağzını toparlayabilirsiniz dedim ve hemen bir üst sıraya nasıl geçiyorduk onu hatırlayalım. Şimdi ilmeğimi biraz şöyle uzatıyorum. Biraz netleyelim. Bir üst sıraya çıkarken hatırlarsanız burada zincirle başlamıştık. Şu bizim buraya geçerkenki yapılan ilmek kaydırma, şuradaki ilk zincir, şu da ilk sık iğne, yapılan ilk sık iğnemiz. Şu ilk sık iğnenin tepesinden giriyorum ve ipimi arkaya doğru çekiyorum. Sonrasında bu ipin zaten uzantısı bakın burada belli oluyor. Güzelce bunu bir sıkıştıralım. Yani ne kadar ilginç bir ipmiş, inanamazsınız. Hem çok yumuşak ama aynı zamanda da çok tutuyor, yani yapışkan gibi bir ip. Evet, bu şekilde bir üst sıraya geçmiş olduk. Şimdi buradan sonra artık kolay işimiz. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha örerek devam edeceğiz. Bu şekilde 3 sıra öreceğim, unutmayın. 3 sıra öreceğim. Sonrasında delik sırasına geçiyoruz. Yani dediğim gibi eğer torba çanta yapacaksanız, ama düz bir çanta yapmayı düşünüyorsanız, normal sap takacağınız, o zaman
Aynen bu şekilde sık iğnelerimizi birazcık daha devam ettireceğiz. Şöyle bir ağız kısmı olsun istiyoruz. Bu aynı zamanda astar dikimi konusunda da size kolaylık sağlayacaktır. Çıt çıtınız varsa çıt çıtınızı rahat dikebilmenizi, işte sapınızı daha rahat tutturabilmenizi sağlayacaktır. Özellikle bu kadar delikli örneklerde şöyle bir bu dediğim işlemleri yapabileceğiniz bir ağız olması sizin için önemli. En az bir 5 sıra falan yeterli olur. Evet, bakın çantamızın ağız kısmını da tamamladık. Gördüğünüz üzere bahsetmiştim. Normal 3 sıra sık iğnemi yaptım. Sonra 2 çakma trabzan, 2 boşluk. Bakın 2 boşluk bırakıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 çakma trabzan, 2 zincir, 2 tane boşluk bırakarak bu şekilde çantamızın delik kısmını oluşturduk. Üst kısma geçtiğimde ise dediğim her zaman söylüyorum, ilk trabzanın çakma trabzanın tepesine batmak zor oluyor. O yüzden onun yerine deliklere 3, bir tane bunun tepesine, deliklere 3, bir tane bunun tepesine, yani göz sayımız değişmeden üstüne de 4 sıra ördüm ve artık geldik ağız kısmını yapmaya. Ağız kısmında burada ters sık iğne yöntemini kullanacağım. Her zamanki gibi bakın, sıra sonuna geldim. Burada beklettim sizler için. Şimdi yine aynı yöntemle karşıya bir geçelim. Yumuşacık, o kadar güzel bir dokusu var ki bu ipin. Haliyle çantada böyle yumuşacık oldu. Tekrar söylüyorum. Ben büzmeye karar verdim ama siz büzmek zorunda değilsiniz. Evet, bir taneyle şöyle sıkıştırdım. Şimdi artık geriye gidelim. Uzatıyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındakine giriyorum. İpimi alttan çektim. Yine bakın ikisini birden topladım. Uzattım. Bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındakine giriyorum. İpimi çektim ve çıkarttım. Uzattım. Bir boşluk bıraktım yan tarafa. Bakın ne yapıyorum? Bunu tutuyorum. Elimi döndürüyorum. Girdim. Alttan ipimi çektim. Tekrar aynı şekilde döndürdüm yukarıya. İpimi içinden geçirdim. Uzattım. Girdim. Çıkarttım. İkisinin içinden ipimi geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna gelene kadar öreceğim. Sıra sonuna geldiğimde artık sapımızı yapmaya başlayacağız. Aynı zamanda haliyle büzme yaptık. Büzme yeri yaptık bu çantamıza. O yüzden bir büzgü aparatı da hazırlayacağız. Evet, hemen sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Evet, geldik sonuncuya. Şimdi bakın en son yaptığım bu, ama ben bir tane daha yapacağım. O da nereye? Şu ilk olarak yaptığım yere şöyle bunu buraya kaydıracağım. İşte bunu nasıl yapıyoruz? Buradan ipimizi kesiyoruz. Bunu iğneyle yapıyoruz. Yani tekrar tığla yapmıyoruz da iğneyle batıyoruz en son noktaya. Bu şekilde alttan giriyorum. İlk başladığım yer burasıydı. Buraya alttan bu şekilde giriyorum. Sonrasında tekrardan şöyle bir geriden çıkıyorum. İpimi arkaya çektim. Şimdi artık ne yapacağım? İpimi arkaya gizleyeceğim. Bunun için şöyle sık iğnelerimin arasından yatayda ilerleyeceğim. Bir ip hem nasıl bu kadar yumuşak ama aynı zamanda nasıl bu kadar yapışkan diyeyim, yani hiç kaygan bir ip değildi. Sadece bu kısmı beni biraz zorladı.
içeriden bu şekilde bayağı bir yürüttüm, bakın artık kesebilirim. Böylece tertemiz bir ağız görüntüsü elde etmiş oluyoruz. Bakın artık şöyle biraz kameramızı kaldıralım. Bakın istediğim boya geldi. Boyu, eni, hani her şeyle gerçekten normal, böyle gayet muntazam oldu. Tabii daha bu ütülenmedi. Ütülendikten sonra birazcık daha hani ölecek, yani şunlar daha pötür pötür duruyor şu an. Daha düzgün bir görüntü elde etmiş olacağız. Hazırsanız hemen büzgüsünü hazırlamakla başlayalım. Evet, şimdi ipimi 2 kat olacak şekilde aldım. Yani bu 2 tane ipi nasıl aldım? Birini dolağımızın şöyle göstereyim içinden, birini de normal dışındaki ipten almış olduk. Şöyle birazcık uzunluk bırakalım ağız kısmına. Hemen bir tane zincir çekeceğim. Bu 2 katlı haliyle. Tabii tığ 3,5. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık ipimi ayırıyorum ve bir tanesini parmağıma geçiriyorum. Klasik her zaman yaptığımız büzgü yöntemini kullanıyorum. Bakın hemen ne yaptım? Şöyle önden arkaya tığıma geçirdim ve sonrasında parmağımdaki iple bunun ikisini birden çıkarttım. Bakın önden arkaya geçiriyorum. Parmağımdaki iple normal sık iğne yapar gibi geçiriyorum. Bu şekilde istediğim boya gelene kadar yapacağım. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Büzgüyü ne kadar yapacağımızı. Çantanızın ağız kısmını ölçüyorsunuz. Yani ağız çevresini. Ondan yaklaşık bir 10 santim kadar fazla yapacaksınız bu büzgüleri yaparken. Bu şekilde. Yani çiftli zincir gibi diyebiliriz buna. Şöyle 2 taraflı zincir gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde şimdi ben istediğim boya gelene kadar örüp geliyorum. Evet, geldim istediğim uzunlukta artık ördüm. Şimdi burada farklı bir yöntemle devam edeceğiz. Bu ipimizi bakın şöyle asıldığımızda bu ipin devamı olan ip var ya, bakın şu parmağımdaki ip. Bu iple devam edeceğim. Bunu ise şöyle bir yerden kesiyorum. Onu daha sonra yok edeceğim. Şimdi burada değişik bir yöntem kullanacağız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bunda bir VV olan kısmı var. Bir de şu arka kısmı var. Ön kısmı daha düzgün. Şurası. Şu V olarak gördüğünüz düzgün kısmı. Bakın şurası. Bir de bunun görüyorsunuz arka kısmı var. Şimdi düz kısmı kalacak şekilde arka kısımlarına bataraktan şimdi ucuna şöyle bir damla şekli vereceğiz. Hem görüntü açısından güzel olsun diye. Şimdi ne yapıyorum? Burada hemen bakın şimdi V'lerimi şöyle göstereyim tekrardan. Şunlar benim V'lerim. Şöyle düzgün V'lerim. Hemen yanındakinden giriyorum. Ortasından bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bir tane artıyorum. Yanındakine giriyorum. Şöyle çakma trabzan yapıyorum. Bir tane daha artıyorum. Arttım. Yanına girdim. Bu sefer ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine giriyorum. Tekrardan çakma
trabzan yapıyorum. Yanındakine giriyorum. Tekrardan sık iğne yapıyorum. Bakın ne oldu? Sık iğne, çakma trabzan, ikili trabzan, yine çakma trabzan. Pardon. Bir tane de sık iğnemizi yaptık. Şimdi buradan sonra bak, bu ipi de içinde yürütmüş olduk. Şimdi bunu buradan artık kesebilirim diğer ipimi. Evet, o bir tane, bakın sık iğneden sonra bir tane ilmek kaydırma yapmıştım. Bir tane daha ilmek kaydırma yaptım. Artık burada ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde ucunu böyle yapmış olduk. Bu kısmı herhangi bir şey yapmıyorum. Zaten ipim gerçekten çok sağlam. Yine başladık flulaşmaya. Yani o kadar güzel ışık vardı. Birden bir kapattı. Yağmur yağmak üzere. Yine bakın ışık problemi yaşıyorum ne yazık ki. Evet, bu şekilde zaten ipim çok sağlam. Gerçekten sağlam bir rafya. O yüzden herhangi bir şeye gerek duymuyorum. Şimdi aynı işlemi bu tarafta yapacağız. Şimdi bunu bu tarafta yaparken de şöyle şu ilk başta yapmış olduğum şu tepeyi bir çözüyorum. Hemen şöyle çözüyoruz burayı. Şuradaki şu topuz görüntüsünden kurtulmaya çalışıyorum. Bakın görüyorsunuz değil mi? İp nasıl yapışkan gibi, sanki hiçbir şekilde kaymıyor. Evet, bakın şimdi oradaki o topuz görüntüsünden kurtulmuş olduk artık. Şimdi alalım ipimizi. Şimdi ne yapıyorum? Burada aynı işlemi burada yapacağım. Şimdi şöyle aynı yere giriyorum. Bu ipi bırakıyorum burada. Hatta içinden geçireyim direkt. Şuraya şöyle bir zincir çekmiş oldum. Geldim yanındakine. Pardon, ipimi artmayı unuttum. Arttım ipimi tığımın üstüne. İp kısa olduğu için tutmakta zorlanıyorum. Hemen ikinci kısma geldik. Şimdi buraya ne yapıyorduk? Bir çakma trabzan. Tekrar ipimi arttım. Buraya ne yapıyorduk? Nasıl bir yağmur var? Sesi geliyor mu bilmiyorum. Buraya ikili trabzan. Bakın ikisini bir çıkarttım. 2 taneyken diğer ipe geçiyorum. Evet, ikili trabzan. Şimdi yine ipimi arttım. Geldim yan tarafa. Bakın böylece ipleri hem arada gizlemiş oldum, hem de bir taraftan yeni ip eklemeden bunları kullanmış oldum. Yalnız hiç kameraya bakmıyorum. Görüntü bayağı bir fluymuş yani. Tekrar çakma trabzan yaptım. Şimdi yeniden sık iğnemi yapıyorum. Yaptım sık iğnemi. Şimdi artık ilmek kaydırmada sıra. Bir kere şöyle bir ilmek kaydırma yaptım. İkinciyi yapmayacağım artık. Çıkarttım bunu. Bu ipi, şu alttaki ipi artık kesebilirim. Bununla işim yok. Şöyle sıkıştırayım onu iyice. O içinden yürütmüş olduk. Şimdi bunu da iğne ile arasından gizleyeceğim. Bakın şuradaki aynı şekilde bu ipi de iğne ile gizleyeceğim.
Şu iki uçta da şöyle bir dalga görüntüsü elde etmiş olduk. Aynı olmasını istiyorum artık. Şunun da bir tanesini sökeyim ki ikisinde de birer tane ilmek kaydırma olmuş olsun. Buna 2 tane yapmıştım. Diğer tarafa ip yetmedi. Ona bir tane yaptım. Görüyorsunuz, her şey doğaçlama. Evet, gök gürüldemeye başladı. Bakın bu şekilde görüyorsunuz, damlalarımızı elde etmiş olduk. Ucuna şu şekilde birer, değişik oldu, güzel oldu. Şimdi iplerimi de hemen gizleyeyim. Şunları da gizleyeyim. Sonrasında ne yapacağız? Büzgü aparatını yapacağız hemen sizinle. Evet, şimdi 7 tane zincir çekerek başlıyorum. Birinci zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5. Evet, 7 tane zincirimi çekmiş bulunmaktayım. Şimdi geçirdim, çevirdim ipim arkaya. Şu her zamanki gibi, hatırlarsanız hep söylüyorum. Şu arkada bizim neyimiz var? Üçlümüz var. Hemen iğneyle de şöyle göstereyim daha net bir şekilde. Bakın şu üçlülerin ortaları var. Şöyle bakın, bir, bakın burada var aynısından. Bakın burada var aynısından. Bunlar hep benim ilmeklerimin ortasındaki kısımlar. Bunlar önemli. Çünkü buralara batacağım ilk sıra sık iğnelerimi yaparken. Hemen giriyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Aynı şekilde yanına girdim. Sık iğnemi yaptım. Bir daha girdim. Yanındakine. Hep arkadaki ortaya. 3 oldu. 6 tane sık iğnem olacak bu şekilde. Hemen son 2'yi de yapıp geliyorum. Evet, şimdi bakın 6 tane sık iğnemi yaptım. Hemen bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Dibindekinden başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya. 6 tane sürekli git gel yapıp duracağız. Tahmini bir 11 sıra yeterli olacak diye düşünüyorum. Yine bakarız, bazen 11, bazen ipe göre değişiyor, bazen 12 sıra kurtarıyor. Ona örünce ancak karar verebiliyoruz. Burada yapacağımız şey, elinizi alın, büzgülerinizi içine koyun, bakın ve dediğim gibi sıkı olması lazım büzgü aparatımızın her zaman için. Gevşek olursa hiçbir işe yaramaz. Sıkıştırması lazım yani. Bu şekilde dediğim gibi bir bakacağım. 11, 12 zaten dönünce size söyleyeceğim. Evet, 11 tane yeterli oldu. 11 sıra ördüm. Dikmek için yine biraz pay bırakıyorum ve bunu da bitiriyorum burada. Şu alttaki ipleri normalde içinden yürütüp gidebilirsiniz. Öyle de yok edebilirsiniz. Ama ben hiç gerek duymuyorum. En son şöyle direkt sık iğnelerim içinden iğneyle geçiriveriyorum. Hemen şöyle sonuna kadar gideyim. Nasıl bir sıktıysam iğneyi bile zor geçiriyorum bakın içinden. Evet. Artık bunu buradan sıfırdan kesebilirim. Bu şekilde bakın
artık büzme aparatımızı da hazırlamış olduk. Bunu da dikerek sabitleyeceğiz. Şimdi sıra geldi neyimize? Sapımıza. Hadi. Evet, geldik sapına. Sapı büzgünün aynısı olduğu için çekme gereği duymadım artık. Aynen bunu nasıl işte 11 sırada bıraktıysak bunu da istediğimiz boya gelene kadar aynı usul git gel yaparak tamamlayacağız. Artık örnek koymak istemedim sap kısmına. Çünkü çanta yeterince hareketli. O yüzden sapında bir daha hareket falan olsun istemedim. Dilerseniz siz daha önceki çantalarımda yaptığım gibi boydan bir zincir çekip, yani sapın boyu kadar bir zincir çekip şöyle enlemesine de örebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Ben uğraşmak istemedim. Direkt bu şekilde git gel yaparak öreceğim. Sapımızı da artık onu da yaptıktan sonra çantamızı astarlayıp son aşamasında tekrardan buluşacağız. Evet, çantamızı bitirdik, tamamladık. Gerçekten harika oldu. Şöyle dilerseniz hani tam formunu göstermek adına şöyle içine küçük minnak bir yastık koyuyorum. Daha net bir şekilde belli olmuş oluyor. Bakın yine sıkı bir büzgü yaptığımız için çok güzel tek çekimde ağzı büzülüyor. Sapımı taktım, sapımı diktim. Şöyle göstereyim. Sapımın ölçüsünü de tam olarak vereyim size. Bu sefer birazcık daha uzun bir sap çalıştım bu çantada. Normalde biliyorsunuz kol çantalarına 70 santim takıyordum. Bu sefer şöyle biraz uzadığını düşünürsek yaklaşık 85 santime yakın bir sap yaptım bu sefer. Biraz daha aşağıya insin istedim. Bu sefer büzgümüzde bir pile formu vermeden direkt hiç bakın her yeri aynı. Hep ilk orta noktasını buldum her zamanki gibi. Orta noktasını bulduktan sonra bakın hep bir boşluk bırakaraktan altında üstünde bir boşluk bırakaraktan tam tur döndüğümde zaten tam olarak denk geldi bakın ağız kısmı. Yine her zamanki gibi örnekten sonra bakın 3 sıra sık iğne ördüm. Çakma trabzan 2 tane boşluk, 2 çakma trabzan 2 boşluk şekilde yapıp üst kısmına da 4 sık iğneyi ördükten sonra ters sık iğne ile ağzını tamamlamış oldu. Gerçekten yumuşacık, yani çok güzel bir çanta oldu. İlk başta çok kararsızdım, hani düz bir çanta örmeyi hedeflemiştim ama şu yumuşakla şu torbayı çok yakıştırdım açıkçası. Gerçekten dediğim gibi kendi bulduğum bir örnekti. Çok da şık oldu. İstediğiniz formda çantada kullanabilirsiniz bunu. Kağıt iple, makrome iple, dilediğiniz iple tercih edebilirsiniz. Buraya kadar beni dinlediyseniz, izlediyseniz ve bu çantayı benimle ördüyseniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma hala abone olmadıysanız, abone olursanız, videomun altına yorum yaparsanız, videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.